Yeni bir videolu tarif ile hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ağızda eriyen hamuru muhteşem lezzetiyle çok beğeneceğiniz bir çörek tarifi vereceğim. Öncelikle tarifimize geçmeden önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben hemen işime hamuru hazırlamakla başladım bile. Öncelikle 4 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kasesinin içerisine alalım. Ardından üzerine 1 tatlı kaşığı kadar instant maya ve 5 silme yemek kaşığı olacak şekilde toz şeker ekleyip üzerine 1 su bardağından birazcık fazla ılık süt ilavesi yapalım. Bu şekilde karıştırıp 1-2 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekledim. Bu aşamaları hızlı geçiyorum ama siz bekletmeyi ihmal etmeyin lütfen. Biraz bekletip mayayı aktifleştirdikten sonra üzerine 50 gram kadar oda ısısında yumuşamış tereyağını ekledim. Şöyle hafif karıştırdım. Önce tamamen sütün soğumasını bekledim ki yumurtanın kokusu ve tadı daha sonra baskın olmasın. Daha sonra yumurtayı ilave ettim. Şöyle güzelce bir karıştırdım. Hamuru toparladıktan sonra önce üzerine unutmayalım lütfen. Tadı, lezzeti baskın, güzel olması açısından hem de hamurumuzun bereketi açısından 1 çimdik kadar tuz ekleyelim. Daha sonra elimizle hamuru yumuşak, güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Hamur hazır olduktan sonra üzerini örtelim ve bu şekilde hamur 2 katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakalım. Diğer taraftan farklı bir kase alalım. 1 adet yumurtanın sarısını beyazından ayıralım. Sarısını farklı bir kaseye alıp üzerine örtelim ki daha sonra üzerine sürmek için kullanalım. Diğer taraftan ise yumurta beyazının üzerine 5 yemek kaşığı kadar toz şeker ve 1 su bardağı kadar da fıstık. Ben yeşil fıstık kullandım. Normal fıstık, Hindistan cevizi, normal ceviz, yani bildiğimiz ceviz, Hindistan cevizi, yeşil fıstık, fındık, ne isterseniz kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ben yeşil fıstık kullandım. Daha güzel görünmesi açısından hem de lezzeti açıkçası bir tık daha mutlaka baskın ve güzel olacaktır. Elinizde varsa kullanın derim. 1-2 yemek kaşığı da su ekledikten sonra şöyle macun kıvamını alıncaya kadar karıştırdım. Hazır olduktan sonra hemen bir kenara aldım. Bu arada artık hamurumun da mayası gelmiş. Çok fazla kabartmanıza gerek yok. Hamur 2 katına kadar çıksın yeterli. Ortalama 40 dakika içerisinde istediğim yumuşaklıkta olmuş. Hemen öncelikle hamurun kabarıklığını aldım. Daha sonra tezgahın üzerine alarak elimle biraz genişletip merdane yardımıyla açıyorum. Hamur mayalı olduğu için işlemesi gerçekten çok kolay. Ancak dikkat etmeniz gereken çok önemli bir püf nokta var. Sizlere hemen söyleyeyim. Mutlaka hamuru olabildiğince ince açın derim. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Yırtmadan incecik açmaya dikkat edin. Ve açarken çok fazla un kullanmazsanız daha güzel olur. Daha sonra hazırladığım fıstıklı karışımı üzerine böyle spatula ile her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Dediğim gibi fıstık yoksa fındık, Hindistan cevizi, elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Hemen şimdi rulo haline getiriyorum. Önce uç kısımlarını şöyle dikkatli bir şekilde katladım. Daha sonra sıkıca rulo yapıyorum. Hamurumuz tamamen hazır olduktan sonra hemen elimize bir ip alalım ve 3-4 parmak aralıklı olacak şekilde hamuru aynı videoda gördüğünüz şekilde keselim. Eğer bu çok ince iş, ben bununla uğraşamam derseniz tabii ki bıçakla da kesebilirsiniz. Ancak görüntüsünün daha güzel olmasını isterseniz, iç harcı yayılmasın derseniz mutlaka iple kesmenizi tavsiye ediyorum.
Bu arada kanalımda birbirinden farklı zorlu, kolaylı, börek, tatlı, kışlık videolarım ne isterseniz var. Dilerseniz kanalıma dahil olarak o videolarıma da göz gezdirebilirsiniz. Eğer sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak, yani daha önce kanalımı hiç takip etmediyseniz, kanalımdan haberdar değilseniz kanalıma abone olmanın tamamen ücretsiz olduğunu belirtmek isterim. Hamurları kesip hazırladıktan sonra ben bıçağın tersiyle şöyle üzerlerinden bastırdım. Kaşığın arka kısmı ile olur, bir çubukla olur. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Yavaşça baskı uygulamanız yeterli. Tamamına şekil verdikten sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize aralıklı olacak şekilde güzelce dizelim. Son olarak başta ayırdığımız yumurtanın sarısını da üzerlerine fırça yardımıyla sürelim. Eğer yumurta alerjiniz varsa veya üzerinde yumurta kokusunu, lezzetini sevmiyorsanız kullanmaya da bilirsiniz. Sadece süt ve su karışımı da sürebilirsiniz. Size kalmış bir durum. Son olarak ben üzerlerine file badem serpiştirdim. Elimde olduğu için birazcık da fıstık ekledim. Sizler elinizde ne varsa o an veya içerisinde ne kullandıysanız üzerine de onu serpiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve fırına vermeden önce mutlaka bir 5-10 dakika kadar dinlendirelim. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri ve altı nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Ben ekstra dinlendirmedim. Neden? Çünkü kamerayı işte yerleştirme aşamasıdır, üzerini süslemedir, işte çekim aşamasında biraz fazla zaman geçtiği için o aşamada dinlendirmeye ihtiyaç duymadım. O şekilde de pişirdim. Ancak o aşamayı göstermedim diye sizler de hamurunuzu dinlendirmemezlik yapmayın lütfen. Yani önce bir 5-10 dakika kadar tepsi mayası için bekletip ardından fırına verebilirsiniz. Hem çiğ hali hem pişmiş hali gerçekten müthiş güzeldi. Benim şimdiye kadar hem tattıklarım hem yaptıklarım arasındaki en iyisiydi diyebilirim. Asla ve asla abartmıyorum. Denedikten sonra eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Evet, fıstıklı olan hali bir tık daha maliyetli olabilir. Farkındayım. O yüzden de söylüyorum. Dilerseniz Hindistan cevizi ile bile yapabilirsiniz. Gerçekten her haliyle lezzetli bir tarif. Denedikten sonra ise deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın ki bir sonraki deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz, az da olsa faydalandıysanız lütfen yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Hemen içerisinde açıp bu şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Lezzeti, dokusu, kokusu o kadar güzeldi ki dediğim gibi anlatamıyorum. Ağız dolusu konuştuğum bir video oldu, farkındayım. Sizler de hakkınızı helal edin. Bu kadar beni dinlediniz. Güzel kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolu tariflerimde tekrardan görüşmek üzere.